Herkese merhaba. Bugün bir dükkanı, bir iş yerini kiraya verirken özellikle dekorasyon ve tadilat aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine değineceğim. Şimdi birkaç ara video çektim zaten, şu anda ekranda da göreceksiniz ama bizim burada en çok dikkat ettiğimiz konu buradaki karkas sistem ile betonarme sistemin arasına verdiğimiz boşluk. Yani normalde nasıl yapıyorlar? Bunu doğrudan kolonlara vidalıyorlar veya işte kolonlara yapıştırıyorlar ve kolonlarda tahribatlar oluşturuyorlar. Ve siz de bulunduğunuz apartmanda eğer alt katınızda dükkan varsa mutlaka gidip kontrol etmelisiniz. Burada yapılması gereken işlem bu şekilde. Yani karkas sistemle ya da işte buradaki dekorasyonla kolonların arasında mutlak surette en az 5 santim boşluk bırakılmalı. Bu 5 santim nasıl ki binalar arasında dilatasyon bırakıyorsak burada da kolonun rahat hareket etmesi birinci amacımız. İkinci amacımız da kolonun tahrip edilmemesi. Çünkü biliyorsunuz ki bu binalar bizim ömrümüzün sonuna kadar ayakta kalmasını bekliyoruz. Yani bir 50 yıl, 60 yıl belki daha fazla. Dolayısıyla pek çok iş yeri burada açılacak, kapanacak, açılacak, kapanacak ve her gelen yeniden tadilat yapacak, yeniden dekorasyon yapacak. Dolayısıyla zaten eski binalara bakarsanız kolonların kolonluğu kalmıyor. Yani o kadar çok artık işlem yapıldığı için üzerinde bir süre sonra kolondan eser kalmıyor. Ve çok fazla tahrip olmuş oluyorlar. Tabii bir süre sonra kabuk betonları dökülüyor, demirlerde korozyonlar başlıyor ve bina performansını kaybetmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim burada izlediğimiz sistem kolonlarla bu karkas arasına bir mesafe koymak ve bu sayede de kolonlarımızı koruma altına almak. Burada neler yaptık? Şimdi burada bir asma tavanımız var. Bizim buradaki kiraladığımız firmanın dekorasyonu böyleydi. Bu asma tavanla işte 1.20 aralıklarla atkılarımızı attık. Ardından da bunları alçıpana uygun olacak şekilde aşıklarımızı ve merteklerimizi attık. Yine burada da aynı şekilde duvarlarda da 60 santim araya dikmelerimizi attık. Ve yukarıda da 2.40 araya atkılarımızı attık. Aşağıda da şuraya yaklaşabilir miyiz? Köşe bentlerimiz var. Şurada görebiliyor musunuz? Bu köşe bentlerde burada özellikle çok farklı bir işlem yaptık. Yani burada çok zayıf bir eleman seçtik. Neden zayıf bir eleman seçtik? Yukarıda da zaten atkıları epey aralıklı attık. Yani 2.40 aralıklarla attık. Buradaki amacımız şu. Şimdi biz burada 5 santim, hatta bu top burada 10 santim. Yani bu perde diğer yapı elemanlarına göre 5 santim daha dar olduğu için bu 35'lik bir perde. Arkamızdaki kolon 40'lık. Yani burada 5 santim daha fazla dilatasyon kaldı ama şu kolon üzerinden örnek verecek olursak beklenmeyen bir deplasman yaparsa eğer kolon, buradaki çelik karkas sistemin hızlı bir şekilde deforme olması, açılması ve kolonumuzun rahat bir şekilde hareket edebilmesini amaçladık. Dolayısıyla da burada çok rigid bir karkas yapı oluşturmadık. Yani bu biraz daha rahat bir sistem, rahat hareket edebilecek bir sistem. Örneğin burada bir dönüş bölgesi var. Ve bu dönüş bölgesinde biz şuna çok dikkat ettik. Şimdi burada ayrı bir modül var. Bakın şurada kısa parçanın ayrı bir modülü var. Hareket edebiliyor. Burada ayrı bir modül var ve burada ayrı bir modül var. Şu köşeden çekebilir misin? Yani hepsini ayrı bir modül yapmamızdaki amaç şuydu. Bunların hepsini bir bütün haline getirirsek bu atalet momenti gereği yani her iki yönde de çok rigid bir sistem oluşturmuş olacak. Ve biz bunu istemedik. Yani biz burada biraz daha binanın deplasmanı anında zorlamayacak ve kolaylıkla çözülebilecek bir yapı oluşturmalısın. Bir de şuraya bakalım. Mesela yine aynı durum burada da geçerli. Burada da mesela bu aradaki dilatasyonu görüyorsunuz zaten. Bu burada çalışıyor. Tam bir şekilde de zaten hareket ediyor. Keza bu burada, bu da burada çalışıyor. Mesela şurada da bir kolonumuz var. Yani bunu şu yüzden özellikle anlatıyorum. Şimdi siz bir apartmanda oturuyor olabilirsiniz. Ama dükkan katındaki bu kolonlar sizin bütün apartmanınızın kolonları. Yani dükkanın kolonu ayrı değil sonuçta. Bu sizin apartmanınız, bu sizin dairenizi taşıyan kolon. Dolayısıyla eğer dükkanınızda bir tadilat işlemi varsa ve sizin kolonlarınıza çivi dahi çakıldıysa, bir tahribat oluşturdularsa mutlak surette bunu engelleyin. Engelleyemiyorsanız da yasal olarak mutlaka yasal mercilere başvurun. Burada yapılması gereken işlem az önce de bahsettiğim gibi kolonlara bir müdahale olmadan dekorasyon işleminin yapılması gerekiyor. Mesela bakın bizim burada yine bir kolonumuz var. Biz burada dilatasyonumuzu vermişiz. Girelim buradan bakalım. Bakın mesela burada bir panelimiz yok. Yukarıda asma tavanı dahi burada bırakmışız. Bu çelik profilleri. Yine buradan bakacak olursak aynı durum burada da geçerli. Yani amaç kolonları korumak. Tabii çok bilinçsiz bir şekilde bu tadilatlar yapıldığı için ya ben gördüm mesela adam buradan elektrik tesisatı geçiriyor, başka bir şey geçiriyor.
Ama özellikle dükkan sahiplerinin bu konuda çok büyük sorumluluğu var. Yani bu dükkan sizinse ve kiraya veriyorsanız veya kendiniz işletiyorsanız mutlak suretle bu kolonlara sahip çıkmak zorundasınız. Çünkü şimdi betonarme bir yapıyı düşündüğünüz zaman gerçekten bu yapının çok uzun bir ömrü var. Yani her gelen kiracı başka bir tadilat yaparsa bu işin içinden çıkamazsınız. Ki Yasin Bey, hatırlarsın sen de şurada bir banka dükkanı boşalttıktan sonra kolonları ne hale getirdi o evet. sokarken. Yani, sökerken her taraf mahvoldu, kolonlara zarar vermişlerdi. Dolayısıyla tabii o görüntü de aslında bizde büyük bir bilinç oluşmasını da sağladı. Yani yine dikkat ediyorduk ama o bilinç daha da arttı ve şu anda özellikle kolonlarımıza dokunulmaması için azami bir gayret gösteriyoruz. Hatta buraya normalde kiracı firmanın kendi ekibi gelmişti. O ekiple de çalışmak istemediğimizi belirttik ve o ekibi gönderdik. Şu anda tadilatlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bu karkas sistemi bitirdikten sonra da yine firmaya devredeceğiz ve firma kendi tadilatlarını yapmaya devam edecek. Tabii bir de şu konu çok gündemde. Yani şimdi Hatay'da biliyorsunuz birçok bina yıkıldı. Yıkılan binaların bir kısmında müteahhit vefat etmiş, yani bina yapılalı yıllar olmuş. Yani şu an cadavı başlatıldı belki ama burada müteahhit o günün yönetmeliklerine göre de yapmış, teslim etmiş bir şekilde ve ardından da artık hem dükkan sahiplerinin hem de kat maliklerinin binalarına sahip çıkmaları gerekiyor. Yani binada oluşabilecek bir tahribatı önlemeleri gerekiyor. Çünkü artık bu saatten sonra hani can kaybı durumunda aslında herkesin yani böyle bir tahribat tespit edildiğinde dükkan sahibi olabilir, başka biri olabilir veya üst katlardan bir kat mali olabilir. Bu arada sadece dükkandaki tahribattan da bahsetmemek lazım. Üst katlarda da yine tahribatlar yapıldığını biliyoruz. Yani böyle bir şey tespit edildiği anda mutlaka yasal mercilere şikayetlerde bulunulmalı, dilekçeler yazılmalı. Çünkü yani şimdi o günün şartlarıyla müteahhit projeye uygun, işte standarda uygun yapıyor olabilir. Ancak bunun 50 yıl sonra müteahhit o şehirde yaşayıp da sürekli kolonlarını takip edemez. Dolayısıyla şu anda gerçi bunun altyapısı hazırlanıyor yasal olarak ama dükkanların da atıyorum her yıl, belki 2 yılda bir sürekli aralıklarla yasal merciler tarafından kontrol edilmesi ve taşıyıcı sistemin tahrip edilip edilmediğini tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü kolon kesme vakalarında duyuyoruz şu an pek çok şehirde ayyuka çıktı, özellikle Hatay depreminden sonra herkes harekete geçtiği için. Kat maliklerinin de sorumluluğu var, dükkan sahiplerinin de sorumluluğu var. Bir de bu konu açılmışken şu sıralarda çok gündeme gelen bir talepten de bahsetmek istiyorum. Müteahhit İşi bitirdikten sonra yapı kullanma izni almadan önce devlet tarafından tahribatlı yöntemlerle karotların alınması, o karotlardaki değerlere göre projenin uygunluğuna karar verilmesi ve ardından iskan belgesinin verilerek, yapı kullanma izni belgesinin verilerek vatandaşın orada iskan etmesinin sağlanması gerekiyor. Devletin garantör olması gerekiyor. Aksi halde yani olaylar olduktan sonra, iş bittikten sonra cadavına başlamanın hiçbir mantığı yok. Çünkü can kaybı yaşayan yine bizler oluyoruz. Halbuki şu an mesela yıkılan enkazlardan işte karot numuneleri alınıyor, beton uygunluğu kontrol ediliyor ama tahribatlı numuneden numune almaya çalışıyorlar ve tahrip edilmiş bir kolondan numune almaya çalışıyorlar. Çok zaten sağlıksız bir yöntem ve tamamen hani az önce de dediğim gibi cadavına başlanmış gibi duruyor. Halbuki bina daha ayaktayken buna daha iskan verilmeden önce bu numuneler alınmalı. Eğer uygunluğu varsa vatandaş o şekilde iskan edebilmeli veya o şekilde dairesini kiralayabilmeli veya o şekilde dairesini satabilmeli. Yani devlet bu süreçlerde mutlak suretle garantör olmalı.